Evet, magazin dünyasında ve Türkiye'nin e, genel olarak aktüel gündemindeki konuları konuştuğumuz yayınıma hoş geldiniz dostlar. Katılmanızı bekliyorum. Size şimdi istek yollayacak. Bilal Özcan canlı yayın başladı diye YouTube çağrı yollayacak ve sizler de yayınıma geleceksiniz inşallah. Bekliyorum arkadaşlar gelmenizi ve konuşacağız dostlar. Evet, Türkiye saatiyle 18.25 günlerden Perşembe, ayın 12'si olması lazım. 12 Aralık, yok yarın 12 Aralık. Yarın 12 Aralık, bugün 11 Aralık Perşembe. Şu anda 18.26'yı gösteriyor saatler ve canlı yayınım başladı arkadaşlar. Geldiniz bile. Hoş geldiniz dostlar. Umarım herkes iyidir. Herkes iyidir umarım. Evet. Evet dostlar. Ben sabahleyin de canlı yayın açtım. Caner oradaydı. Geldi canlı yayına. E, Sabah kaçta? Çok erken açtım. 9.30'da açtım. Daha da erken açmayı düşünmüştüm aslında. E, Bu Güllü olayıyla ilgili olarak gerçekleri öğrenince hemen canlı yayın açtım bu sabah ve o videomu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Güllü'yü kızının ne şekilde öldürdüğünü anlatan saniye saniye bir video çektim sabah erkenden. Ve hemen paylaştım onu. Aslında bir video daha çekecektim bir başka konuda, aktüel bir başka konuda ama bugün bir arkadaş ziyaretine gitmek mecburiyetindeydim. Bağdat Caddesi'nde. E, Dolayısıyla vaktim olmadı. Döndükten sonra da bu yayına hazırlandım. Bağdat Caddesi'ne de çıkmam iyi oldu aslında. Uzun süredir e, o tarafa gitmemiştim. Yılbaşı vitrinleri hazırlanmış. Sağda solda yılbaşı süsleri vardı. Güzel bir ortam vardı. Bağdat Caddesi zaten Türkiye'nin en renkli caddelerinden biri. En güzel, en renkli, cıvıl cıvıl bir cadde. Biraz insanları izledim, biraz çevreyi dolaştım. Arkadaşımla oturdum, bayağı bir sohbet ettik kendisiyle. Onunla ilgili bir paylaşım yapacağım story'den biraz sonra, yayından sonra arkadaşımla beraber. Ve sonra döndüm geldim tekrar bu yayın için haberleri şöyle bir gözden geçirdim. Yaklaşık 2 saattir de bu yayına hazırlanıyorum arkadaşlar. Biraz sonra paylaşacağım. İnsanın inanası gelmiyor. Bazı gelişmeler oluyor ki Türkiye'de son zamanlarda insanın inanası gelmiyor. E, Siyasetle ilgili konuşmalar, siyasetle ilgili gelişmeler ama bizim işimiz siyaset değil, bizim işimiz magazin. Dolayısıyla sizlerin benden beklediği de şu anda magazin gündemini konuşmak. Dolayısıyla biraz daha arkadaşlar gelsin diye lafı uzatıyorum aslında ama gelirler herhalde. Ben yine biraz geç başladım yayına. Bazı detaylar vardı, onlara bakmam gerekiyordu. Ama toparladık ve yine iyi bir yayın yapacağımıza eminim arkadaşlar. Bu arada şu mailime de bir bakmak istiyorum. Sizler nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Pardon, karşıdan ışık geldiği için bazen okumakta zorlanıyorum. Hepsini konuşacağız. Mert'le ilgili soruyorsunuz. Mehmet Akif'i de konuşacağız. Hande Erçel'i de konuşacağız. Teşekkür ederim Siyahilda. Sen nasılsın? Afra Mert en iyi çift ödülü verilmiyor. Konuşacağız her şeyi, hepsini konuşacağız. Anladığım kadarıyla sizler de benim gibi dolusunuz ve sizler de benim yayınlarıma tıpkı benim gibi hazırlanıyorsunuz. Onu anlıyorum mesajlarınızdan. Gündemi çok iyi takip ediyorsunuz. Aslansınız, kaplansınız diyorum. GQ ödül törenini konuşacağız. Yıldız Silbe'yi konuşacağız. Bodrum'daki Cavalli davasını konuşacağız.
Demet Akalın'ın Sefo isyanını konuşacağız. Ee, Mehmet Akif Ersoy'la ilgili gelişmeyi konuşacağız. Güllü'nün kızının nasıl katil olduğunu konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nun gözyaşlarını konuşacağız. Mert Ramazan Demir'e yapılan büyük haksızlığı konuşacağız. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. Tarçın hazır mıyız? Taçi Bey, hazır mıyız? Taçi Bey, hazır mıyız? Tarçın da benim bütün yayınlarımı takip ediyor. Ben yayın yaptığım sürece gözleri benim üzerimde izliyor. Evet dostlar, nereden başlayalım? Yıldız Tilbe'den başlayalım mı? Yıldız Tilbe yapay zeka ile sohbeti insanları güldürdü. Yıldız Tilbe ne kadar deli dolu ve ne kadar samimi ve ne kadar içten, nasıl rahat bir insan. Hiç kasmıyor kendisini. İçinden geldiği gibi konuşuyor. İçinden geldiği gibi davranıyor. Hiç kendisini bir şeye mecbur hissetmiyor. İstediği gibi giyiniyor. Tek terliği yeşil, tek terliği mavi sokağa çıkıyor. Ee, Yani Yıldız Tilbe kendisine has bir insan ve şarkıları da çok güzel değil mi? Onları kendisi yazıyor, kendisi besteliyor, nota bilmiyor. Besteliyor derken şöyle, mesela aklına gelen bir melodiyi teybe kaydediyor. Melodiyi mırıldanıyor teybe. Sonra müziği çok iyi bilen, güvendiği kişiye, yönetmeni o, müzik yönetmeni. Ona veriyor melodiyi, ona aktarıyor, onun notalara dökmesini rica ediyor. Öyle öyle gelişiyor beste. Üzerine söz yazıyor filan falan. Bütün bu müthiş şarkılar öyle çıkıyor arkadaşlar. Yıldız Tilbe ile bir aralar çok iyi görüşürdüm ama sonra ben biraz sivri dilli bir gazeteci olduğum için sözümü kimseden sakınmadığım için yani arkadaşımmış, dostummuş filan yapamıyorum ya. Doğruyu konuşmaktan geri duramıyorum arkadaşlar. Bunu beni yakından tanıyanlar biliyorlar. Söylüyorum. O yüzden dost kaybediyorum işte. Ajda Pekkan'a biraz takıldım. Ajda Pekkan'ı kaybettim mesela. Yıldız Tilbe ile böyle bir aramızda bir şey oldu. Yıldız Tilbe'yi arkadaş olarak kaybettim. Yani var zaman içinde böyle doğruları söylemezsem de ben olamam ki arkadaşlar. İçime sığmaz. Kendi kendimi yerim biliyor musunuz? Doğruları konuşmazsam, içime atarsam. Bana ne? Umurumda değil. Karşımdaki kim olursa olsun. Hiç umurumda değil. Yani kimmiş, starmış, şarkıcıymış. Saygım var. Ama ben de konuşmalıyım, söylemeliyim. Yanlış gördüğüm şeye yanlış demeliyim. Neydi? Köpeklerle ilgili konuşması mıydı? Yo aşı düşmanlığı. İnsanlar ölüyorlar. Her gün yüzlerce insan ölüyor pandemi zamanında. Aşı olmayın, aşı kötü bir şey filan falan. Arkadaşım ölüm döşeğinde gazeteci Allah rahmet eylesin. Ya diyor keşke diyor aşı olsaydım diyor ya. Keşke aşı olsaydım diyor. Rus eşine 2 tane de evlatları vardı. Keşke diyor bilseydim diyor aşı olurdum diyor ya. Bu duruma gelmezdin diyor. Ondan sonra yoğun bakıma girdi. Ondan sonra da vefat etti filan. Yani o dönem aşı olmak gerekiyordu. Başka çare yoktu insanların o hastalıktan kurtulması için. Yıldız Tilbe de çok aşı karşıtı bir konuşma yapmıştı. Çok sivri. Ben de kızmıştım. Yani çünkü o bir idol, o bir star ve onun peşinden giden bir sürü insan var. Onun söylemlerini kural kabul edecekler, aşı olmayacaklar. Benim bacanağım, canım bacanağım vefat etti ya pandemide. Yani en büyük acıyı yaşayanlardan biriyim. Şebnem'in, eşimin kız kardeşinin kocası vefat etti. 42 yaşında aslan gibi. Önemli bir turizmciydi. Yani aşı olsa, ilaçlarını zamanında alsa, hastaneye gitse, dikkat etse, önem verse yaşıyor olacaktı. Onun için Yıldız Tilbe'ye karşı çıkmıştım. Saçmalıyorsun filan falan. Öyle bir aramızda sürtüşme geçmişti. Ondan sonra küstü bana. Şimdi Yıldız Tilbe demiş ki yapay zekaya, Sayın Grok, yazılarınızda beni etiketlemenizi ve hakkımda herhangi bir yorumda bulunmanızı istemiyorum. Yapay zekaya yasak koyuyor. Rahatsız oluyorum, rica ediyorum, teşekkür etmek istiyorum. Sizden cevap da beklemiyorum. Bana dönmeyin. Grok
Yıldız Tilbe'nin talebini dikkate alarak kendisi hakkında yorum yapmamayı tercih ediyorum. Teşekkürler sorunuz için diyor Yıldız Tilbe'ye. Cevap veriyor yine. Yıldız Tilbe, Grok ya ne tatlısın. Beni dikkate aldığın için ve bir kere de anladığın için seni yakın arkadaşım gibi hissettim diyor. İşte Yıldız Tilbe yani. Bir böyle bir böyle. Grok, anladım, isteğinizi dikkate alacağım. Rahatsız ettiğim için tekrar özür dilerim cevap yazıyor. Yıldız Tilbe, rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Seni kral ilan ediyorum. Yapay zeka Grok'u kral ilan etmiş Yıldız Tilbe. Yani ve bu sosyal medyada viral oldu. Grok'la yapay zekayla bu yazışması onu kral ilan etmesi. İşte Yıldız Tilbe'dir yani. Yıldız Tilbe'ye sevgimiz her zaman daim. Ya Demet Akalın'ın, neyse, Demet Akalın'ın biraz sonra konuşuruz arkadaşlar. Evet, Mehmet Akif Ersoy'u soruyorsunuz. Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un bu, pardon bir saniye arkadaşlar, uyuşturucu konusunda, uyuşturucu ve yasaklı madde ve kadınları menfaat için kullanma, çevresindeki arkadaşlarıyla da kadınları kullanma, onları istedikleri gibi yönetme, işte uyuşturucu temin etme, uyuşturucu kullanmaları için yer gösterme gibi böyle bir insanın aklının hayalinin almayacağı suçlamalarla savcının karşısına çıktı, ifadesini verdi ve savcı tarafından tutuklanması için mahkemeye sevk edildi. Hakim de tutukladı. Böyle bir şey olamaz. İnsanın aklına hayalini almıyor. Yani bir gazeteci, bir televizyon yönetmeni, bir haberci böyle bir şeyler nasıl yapar? Nasıl böyle bir çarkın içine girer? Artık Habertürk'ün eski genel yayın müdürü diyoruz. Çünkü gözaltına alınır alınmaz TMSF yönetimi, yani Habertürk'ün, Show TV'nin başındaki kayyum onu görevden almıştı. Mehmet Akif Ersoy'un da içinde bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararından sonra savcılıkta ifadeleri alındı ve tutuklanma ihtimali isteğiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Orada da tutuklanma kararı verildi. 4 kişi, içlerinden 4 kişi 4 kişi tutuklandı. 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Haftanın belli günleri karakola gidip imza verecekler. Şimdi bu savcılıktan mahkemeye sevk yazısının içeriği ortaya çıktı. Sabah gazetesinden okuyorum arkadaşlar. Şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, bir gazete genel yayın müdürüyle ilgili, televizyon genel yayın müdürüyle ilgili iddia. Uyuşturucu madde kullanımı sonrasında 2'den fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği saptandı diyor. Fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde işlediler. Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı ifade edilen tutuklama kararında Ersoy ile Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan'ın söz konusu suçları fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde işledikleri ifade edildi. Bunlar çok çarpıcı, çok ilginç, çok acı gerçekler arkadaşlar. Böyle bir şey insanın aklı hayali almıyor. Bir televizyonu yönetiyorsun ve bu şekilde ilişkiler içindesin, insanlı bir gazetecisin ya. Bir gazetecinin böyle şeyler yapması. Ya uyuşturucuyu kullandın, bu kişisel bir şey dersin, tamam mı? Uyuşturucu, alkol kullanan uyuşturucu, bunlar çok zehir, tabii ki kullanılmasın. Kimse kullanmasın ama bir kişi uyuşturucu kullanıyorsa dersin ki ya bu kendisine yapıyor. Kendisini zehirliyor. Elbette kullanmasın. Kendisini zehirliyor. O kişisel bir şey yapıyor diye düşünebilirsin. Fakat şimdi bunun ötesinde arkadaşlar, tutuklanma gerekçesi, kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları. Yani Deniz Seki
Bu yüzden, bu suçtan 4 sene, 4,5 sene hapiste yattı arkadaşlar Deniz Seki. Bu suçtan. Bu suçu işlediği için. Uyuşturucu kullanan kişiye uyuşturucu temin ettiği yer gösterdiği için. Yer ve imkan sağladıkları için. Türk Ceza Kanunu'nda açın karşısında maddesine bakın cezasına. Eğer bu suçtan yargılandığı zaman bu gazeteci Mehmet Akif Ersoy suçu sabit olursa yıllarca hapiste yatar. Yıllarca hapiste yatar. Öyle ağır bir ceza ki, öyle ağır bir suç ki bu. İnsanın uyuşturucu kullanmasının da cezası var. 1 yıldan 2 yıla kadar hapis yatıyorsun tedavi olmazsan. Seni savcı tedaviye yönlendiriyor. Burada insan ıslah olsun, tedavi olsun. Birinci amaç o. Seni gözaltına alıyor savcı ve mahkemeye sevk etmiyor. Diyor ki bak bunun cezası bu. 2 yıla kadar hapis cezası. Ne zaman? Eğer tedavi olmazsan, tedaviyi kabul etmezsen ben seni şimdi devletin hastanelerinden birine bu uyuşturucu tedavisi, alkol tedavi, bağımlıları tedavisi var ya oralardan ondan bir tanesine sevk edeceğim diyor. Orada 6 ay tedavi göreceksin ve iyileştiğini bana ispat edeceksin. Oradan rapor gelecek bana. Evet bize devam etti ve tedavi oldu, iyileşti diye. Eğer bu rapor gelmezse, sen buradan kaçarsan, gitmezsen, devam etmezsen 2 sene hapis yatacaksın diyor. Onun sonunda hapis yatırıyor. Uyuşturucu içmenin cezası bu şekilde. Anlatabiliyor muyum? Tedavi olmazsan. Ama yer gösterirsen, uyuşturucu temin edersen bunun cezası direkt cezaevi, hapishane. Hem uyuşturucu vereceksin, hem yer göstereceksin. Gel benim evimde iç ya da otel odası kiralayayım, gel orada iç. Orada kullan. Şimdi burada kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında 2'den fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği. Bir de burada şimdi yok yazmıyor burada okuduğum yerde. Bu kadınları bu şekilde kullanarak onların işleriyle ilgili, onların meslekleriyle ilgili onları onlara şantaj uygulama, onları zorla ilişkiye sokma gibi iddialar da var arkadaşlar. Soruşturma dosyasındaki şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu. Diyeceksiniz ki ya Mehmet Akif Ersoy Cumhurbaşkanı'nın uçağına biniyordu. Cumhurbaşkanı'nın gezilerine katılıyordu. Böyle önemli bir gazeteci, Habertürk gibi bir kuruluşun başında. Niye bunu tutukluyorsunuz ki? Serbest kalsın, tutuklanmadan yargılansın. İlla hapse atılması şart mı? Fakat diyor ki kararda şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve serbest kalmaları halinde delillere tesir edebilecekleri bu nedenle tutuklanmaları. Mehmet Akif Ersoy da ifadesinde böyle bir suçu kabul etmediğini, asla uyuşturucu kullanmadığını, kimseye uyuşturucu kullanması için yer temin etmediğini, kimseyle hiçbir kadına böyle cinsel bir birlikteliği olmadığını, bunların iftira olduğunu, bunların kendisi üzerine çamur atıldığını, bir siyasi oyun olduğunu üzerinde, bunların yanlış olduğunu ve her şeyin her şeyin ortaya çıkacağına emin olduğunu söylüyor Mehmet Akif Ersoy da ve bu suçlamaların hiçbirini kabul etmedim diyor. Ancak cezaevine gönderiliyor arkadaşlar. Bir de şurada bir not vardı. Ona da bakayım dostlar. Pardon, bir saniyenizi rica ediyorum. Yani bir gazetecinin bu arada çalıştığı kanalda da yani görevden ayrıldı. Orada da bu haber bugün verilirken Mehmet Akif Ersoy sanki sıradan bir vatandaşmış gibi, hiç onlarla alakası yokmuş gibi Habertürk televizyonuyla oradan işten çıkarılmış bir genel yayın yönetmeni değilmiş gibi, sokaktaki bir insanmış gibi haber verildi. Bu arada Mehmet Akif Ersoy'un 8 ay evli kalıp ayrıldığı karısı arkadaşlar, bir dakikanızı rica ediyorum. Ayrıldığı karısı Pınar Erbaş.
Pınar Erbaş bir paylaşım yaptı bugün. Bir paylaşımda karanlığa ışık tutma zamanı. Hashtag karanlığa ışık tutma zamanı diye bir paylaşım yaptı. Kadın bütün gerçeği biliyor. Tabii ki 8 ay evli kalmış. Demek ki artık e, bu konu aydınlanıyor diye kadın da mutlu oldu ki boşandığı kocasıyla ilgili bu konu aydınlanıyor diye. Onunla da ihanet iddiaları vardı. İhanet iddiaları yüzünden ayrıldıkları, ihanet ettiği için gazetecinin karısına bu karısının boşanmak istediği ve boşandıkları söyleniyordu. Pınar Erbaş'ın bu paylaşımı altına tekrar okuyayım. Karanlığa ışık tutma zamanı diye hashtag karanlığa ışık bir paylaşım yaptı. Verilmiş sadakanız varmış diye yazdı insanlar peş peşe. Bu paylaşımın altına insanlar boşandığı kadına, Mehmet Akif Ersoy'un eski karısına verilmiş sadakanız varmış diye yazdılar. Bakın Mehmet Akif Ersoy'un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye yönlendirerek bu durumdan sektörel ve maddi çıkar elde ettiği savcılık iddiasında bu da var arkadaşlar. Tabii ki şimdi tutuklandılar ve yargılama safhasına geçmesi için savcının iddianamesini hazırlaması gerekiyor. Yani savcı ne iddia ediyor? Kamu adına mahkemeye ne iddia ediyor? Bu tutukladığı kişilerle ilgili olarak onların suçları ne savcıya göre? Onu geniş bir şekilde delilleriyle mahkemeye sunacak ve ondan sonra da yargılama safhaları başlayacak. Eğer savcı bu delillerle beraber mahkemeyi ikna ederse bunların bu suçu işlediğine dair, bakın ne diyorum size, uyuşturucu kullanmak başka, uyuşturucu kullanması için bir başkasına uyuşturucu ve yer temin etmek çok ağır bir suç. Çok ağır bir suç. Yani tekrar söylüyorum, Deniz Seki bu yüzden 4 sene, 4,5 sene yattı ki bunun cezası galiba 8 sene olması lazım. Türk Ceza Kanunu'na bakamadım. Biraz geç kaldım yayına. 7,5-8 sene olması lazım cezası. Yatar adı işte 4-4,5 sene. Yani yıllarca yatabilir insanlar, bu tutuklananlar. Fakat bugün sosyal medyada da bu konu çok çarpıcı bir şekilde e, yer aldı. Çok ilginç yorumlar da vardı. Çok ilginç söylemler de vardı arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy'la çalışan televizyoncu kadınlardan biri de Mehmet Akif Ersoy bana sarkıntılık ediyordu, beni taciz ediyordu. Televizyonda, Habertürk televizyonunda hafta sonları ana haber sunan hanımlardan biri. Ve evli olduğum dönemde çok rahatsız oldum. Bu tacizlerden çok rahatsız oldum. Açık açık bana mini etek giydiğim bir gün şu ledin önüne geç da endamını göreyim. Yönetmene söyle led ışığın önünde dur da endamını göreyim diye bana mesaj attı. Benimle çok uğraşıyordu ve onun yüzünden işi bıraktım. Bu tacizlerden bıktım, kurtulmak için işi bıraktım. Ve bir sene hayatımın en kötü dönemiydi. Bunu söyleyen kız da Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve kanallarda çok iyi kendisini sevdirmiş, çalıştığı televizyon kanallarında çok güzel işlere imza atmış ve yükselmekte olan bir spiker. Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Ve işi bıraktıktan sonra bir sene işsiz kaldım. Hayatımın en kötü dönemiydi diyor. Mehmet Akif Ersoy yüzünden kıta değiştirdim diyor. Türkiye'yi terk ediyor kadın. Yani iş bulamıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda hayatını devam ettiriyor ve Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığını öğrenince de bu sabaha karşı sosyal medyasından onunla yaşadığı bu problemi anlatıyor arkadaşlar. Bu bir gazeteci için çok ağır bir şey. Yani benim diyor kendisi söylüyor 15 yıllık
Kariyerim diyor Mehmet Akif Ersoy mahkemeye, savcıya 15 dakikada diyor bitirdiniz diyor. Bu soruları bana niye soruyorsunuz? Bu soruların hepsinde başka bir düşünce var diyor. Yani ben böyle bir sorularla muhatap olduğum için diyor çok şaşkınım diyor Mehmet Akif Ersoy. İnsan ne yaparsa kendisine yapar arkadaşlar. Ne yaparsa kendisine yapar. Sen bir gazeteci olarak, bir televizyoncu olarak akşam haber bültenlerinde uyuşturucu satan, uyuşturucuyla insanları, gençleri, çocukları zehirleyen kişileri eleştiriyorsun, onların haberini veriyorsun. Ama gel gör ki kendi hayatında uyuşturucunun içinde yüzüyorsun. Böyle bir şey olamaz ya. Bir gazeteci için mesleki bir yüz karası var. Ben tanımam bu insanı. Tanımam. Hiçbir husumetim de yok. Ben ortadan bakıyorum. Ben bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak bu konuyu yani son derece utanç verici, son derece iğrenç bir durum olarak gördüğümü söylüyorum. Eee, Nur Köşker, Nur Köşker arkadaşlar, o demin söylediğim gazeteci, televizyoncu, haber spikeri arkadaş Mehmet Akif Ersoy yüzünden kıta değiştirmek zorunda kaldım. Onun taciz ve baskıları sonrası işten ayrılmak zorunda kaldım. Hayatımın en kötü yılını geçirdim. Ersoy'un kendisine endamını masanın arkasına saklamışlar. Yönetmene söyle, LED'in önüne geç şeklinde mesaj göndererek bacaklarını göstermesini istediğini söyledi bugünkü paylaşımında. Bu adam yüzünden ülkeyi terk ettim, Amerika'ya yerleştim. Ya o görüyorsunuz baby face bir yüze sahip yakışıklı bir erkek görüyorsunuz fizikli gazeteci medyanın da başına geçti filan ulan diyorsunuz adama bak ya artist olsaymış Hollywood'a gidip yani o kadar eli yüzü düzgün bir insan yüzü de tertemiz bak diyorsunuz ki melek gibi bir insandır bu herhalde. Bakın arkasından neler çıktı dostlar neler çıktı. Yani hiç e, insanın aklına, insanın hayaline sığmayacak bir gelişme. Peki mesajlarınızı okumak isterim. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu adamın anası yok mu, bacısı yok mu, kardeşi yok mu diyor Elif. Evet. E, Ben artık insanlığın geldiği stoak nokta dünyanın sonu sanki. Ben mi normal değilim yoksa insanlar mı değil diyor. Ultra Aslan 34 bu kadar sanatçılar dünyayı terk etmeleri lazım. Dicle burada ay yıldız düşmeye göre her yerden saldırıyorlar. Şimdiye kadar neredeydiler insanlar? Bu insanlar daha evvel konuşamazlar. Konuştukları zaman kanalın içinde şikayetçi olduğun zaman bütün medyanın başındaki CEO'ya gittiğin zaman onu haklı görürler. Seni işten çıkarırlar. Bu düzen böyle, bu işler böyle arkadaşlar. Seni dinlerler, onu haklı görürler. Seni işten çıkarırlar. Seni psikiyatriye gitmeni tavsiye ederler. Bu düzen böyle. Ve onun gidebileceği insan da şu anda kara paradan yargılanıyor. CEO'su, o Habertürk'ün CEO'su da şu anda kara paradan yargılanıyor. Kenan Bey. Yani şikayet etmeye gideceğin insan hapiste şu anda. Cezaevinde. Evet. Dostlar. Peki arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Q dergisi, GQ dergisi, GQ dergisinin ödül törenini takip edebildiniz mi dün gece? 2025 yılının erkeklerini ödüllendirdi, seçtikleri. Man of the Year 2025. Man of the Year 2025. 2025 yılının erkekleri ödülü gerçekleşti.
Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir bakıyorum. İzleyebildiniz mi? Yani Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'na ödül verilmesini bekliyor muydunuz dostlar? Ödül çıkar diye hiç düşündünüz mü Mert'le Afra Saraçoğlu'na bu geceden? Ben hiç düşünmedim biliyor musunuz? Hiç düşünmedim. Vermezler. 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 Ee, Renkli bir geceydi. Pek çok ünlü isim, ödül alan almayan pek çok ünlü isim katılmıştı. Mazhar Alanson da oradaydı. Kızını kaybettikten sonra çok uzun bir süre sosyal faaliyetlere katılmamıştı Mazhar Alanson. Okan Bayülgen de oradaydı. Sevdiğimiz şovmen Okan Bayülgen de oradaydı. Aras Aydın'a ödül verilmesine sevindim. Oyuncu Aras Aydın'a. Ve çok güzel bir konuşma yaptı arkadaşlar. Aras Aydın. Şuraya not aldım konuşmasına. Aras Aydın biliyorsunuz dünya çapında ses getiren bir dizide oynadı. Yabancı, Amerikalı bir dizide, Amerikan bir dizisinde Nicole Kidman'la birlikte oldu. Çok önemli bir oyuncudur Nicole Kidman. Herkes bilir. Nine Perfect Strangers dizisinin ikinci sezonunda bütün dünyanın izlediği bir dizi. Orada Aras Aydın bir karakteri canlandırdı ve Nicole Kidman'la samimi videolarını, samimi görüntülerini de fotoğraflarını da setin içinden çekimlerden sonra arkadaşlarıyla birlikte fotoğraflarını da görmüşsünüzdür. Bunlar 8-10 ay evvel Aras Aydın'ın. Bu ödül töreninde ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada her zaman attığım her adımın gölgesinde taşımaya çalıştığım bir kadınla beraberim. Sevgilim, karım, güzel Melis beni bugün en önden izliyor. Işıklısın sevgilim, güzel karım. İyi ki bu kadar ışıklısın. Seni çok seviyorum. İyi ki yolumu, hayatımı, günümü aydınlatıyorsun şeklinde eşini yere göğe koyamayan bir konuşma yaptı. Ve çok büyük alkış aldı. Aras Aydın ödülünü bu şekilde eşi Melis Birkan'a göstererek, onun gözlerinin içine bakarak oyuncu ve diğer ödüller mesela yılın göz alıcı başarısı ödülü oyuncu Serkan Çayoğlu'nun oldu. Yılın göz alıcı başarısı ödülü oyuncu Serkan Çayoğlu'nun oldu. Yani burada yılın göz alıcı başarısı Serkan Çayoğlu tamam sevdiğimiz bir oyuncu ama yani Mert Ramazan Demir'e niye vermiyorsunuz? Yılın göz alıcı başarısı. Adam bütün dünyanın izlediği bir filmde başrol oynadı. Netflix'te dünyanın en önemli dijital platformunda, dünya çapında ilk 3'e girdi, 4'e girdi haftalarca ve en sonunda da neticede de en üstlerde yer alan bir filmde başrol oynadı ve film onun sayesinde seyredildi. Mert Ramazan Demir sayesinde. Mert Ramazan Demir'in bu başarısına ulaşan Türk oyuncu yok ki. Yok, hakikaten yok. Yani hiçbirisi değil. Şimdi bu ödül alan Serkan Çayoğlu değil, Kıvanç Tatlıtuğ değil, Kenan İmirzalıoğlu değil. Yani kimi isterseniz sayın. Aras Bulut önemli değil. Kimse Mert Ramazan Demir kadar milyonlar tarafı. Aras Bulut İynemli fanları bana kızdılar. Dediler ki ya Bilal Bey uyuma. Aras Bulut İynemli'nin oynadığı işte ne kadar çok sevildi yapım dünya çapında tamam. Güzel oyunculuk ortaya koyuldu. Sevildi kardeşim tamam. O bir filmin içindeki zaten çok iyi oyuncu Aras Bulut ama o bir filmin içindeki o karaktere müthiş büründüğü için o filmi çok yücelttiği için zaten oyuncudan bu beklenir. Çok büyük takdir gördü o filmle. Başka? Yani Aras Bulut İynemli'nin Mert Ramazan Demir'in hayran sayısının 1/10 hayranı var mı Türkiye'de ve dünya çapında? %1 hayranı var mı Türkiye'de ve dünya çapında? Var mı?
Yani Çukur dizisi, Mafya dizisi, Sokak Serserisi dizisi. Yani bununla mı ölçeceğiz başarıyı? Hani en son oynadığı dizide niye başarılı olamadı? Dizi yayından kaldırıldı. He? Niye fanları seyretmedi madem o kadar çok büyük oyuncu? Niye arkasında milyonlarca fan birikmedi de diziyi havaya kaldırmadılar? 8-10 reytingler, 16 reytinglere ulaştırmadılar. Neden? Mert Ramazan Demir'le bu oyuncuların, diğer oyuncuların gördüğü sevgiyi bir tutamazsınız, kıyaslayamazsınız. Bunu öğreneceksiniz zamanla. Öğreneceksiniz. Afra Saraçoğlu'nun da gördüğü sevgiyi, ilgiyi diğer oyuncuların gördüğü ilgiyle, sevgiyle bir tutamazsınız. Bunu tutamayacağınızı zamanla öğreneceksiniz. Kafanıza böyle dank, dank, dank vuracak fanlar, hayranlar, dünya çapındaki fanlar, hayran. Şaşıracaksınız, şok olacaksınız. Oyunculardan zaten mükemmel oyunculuk beklenir. Zaten mükemmel oyuncu olamazsan, sana biçilen rolü en iyi şekilde canlandıramazsan zaten o roller bir daha sana gelmez. Zaten işin bu, bunu yapacaksın. Bunu yaptığın için ve filmin içinde senin oyunculuğun çok öne çıktığı için, çok başarılı olduğun için e, e, tamam alkış hak ediyorsun. Ama bu seni e, kalben sevilen, bu seni insanların çok benimsediği, insanların baş tacı yaptığı, ruhlarını onun ruhuyla bütünleştirdiği oyuncularla bir tutmaz. Bir tutmaz arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'e duyulan sevgi, Afra Saraçoğlu'na duyulan sevgide ben bunu hissediyorum. Onları sevenler, onları evlatları gibi, kardeşleri gibi artık yaşı kaçsa hayranın öyle görüyorlar. Art niyetsiz, amasız, beklentisiz seviyorlar. Şimdi ödüllere şöyle bir baktığımda arkadaşlar, zamansızlık ödülünü Mirkelam aldı. Bu ödüle hiçbir şey söyleyemem. Mirkelam'ın hakkıdır. Burak Kut da alabilir, hakkıdır. Yani Mustafa Sandal da alabilir, hakkıdır. Tarkan da alabilir, hakkıdır. Tayfun da alabilir. 90'lı yıllardaki ama yine iyisin, iyisin diyen zamansızlık ödülü hakkıdır. Okan Bayülgen'e de verildi aynı ödül. Okan Bayülgen'i de tebrik edelim. Sinem Ünsal yılın kadını ödülünü aldı. Yılın kadını ödülü Sinem Ünsal'a, hani bu erkeklere verilen ödüller ya, yılın kadını ödülü Sinem Ünsal'a verildi. İyi oyuncu, güzel oyuncu ve ödül almasını gerektiğini Uzak Şehir'in 2. bölümünü izlerken Türkiye ekrandan, Söylemezsem Olmaz programının ekranlarından ben söylemiştim. Sinem Ünsal'ın da babası beni aramıştı, teşekkür etmişti. Şöyle söylemiştim. Bu sene 2025 için verilecek ödülleri lütfen Sinem Ünsal'a verin, Ozan Akbaba'ya verin. Bunlar almalı dedim. Bu gençler, bu oyuncular bunu hak ediyor dedim. Daha 2 bölüm seyretmiştim. Ve göreceksiniz dedim. Bunlara bütün herkes hayran olacak. Türkiye bunların arkasından bunları destekleyecek demiştim. O zamana kadar sıradan oyunculardı. O zamana kadar öne çıkmayan oyunculardı. Ama o dizi daha da parladı, daha da yükseldi ve Sinem Ünsal de Ozan Akbaba da ödülleri alıyorlar. Yılın kadını değil de burada yaptığı işten dolayı ödül vermek gerekiyordu. Yılın en iyi kadın oyuncusu ödülü olabilirdi. Birlikte bir diziyi 17 reytinge taşıdılar. Çok önemli bir şey. Ama burada Afra Saraçoğlu'na da bir ödül vermek gerekiyordu arkadaşlar. Ve Mert Ramazan Demir'e de mutlaka bir ödül vermek gerekiyordu. Mesela yılın müzik insanı ödülü Edis'e verilmiş. Yılın müzik insanı ödülü Edis'e nasıl verilir ya? Edis'in bu sene çıkan şarkısı, hangi şarkısı aklınızda? Benim en son aklımda Martılar kalmış. Kaç sene oldu? Nasıl verilir ya? Yılın müzik insanı ödülü. Demet Akalın çok haklı. Demet Akalın diyor ki ya Sefo ile yaptığımız şarkı, Sefo'nun şarkısı o biliyorsunuz. Sefo besteledi, sözünü yazdı. Demet Akalın'la düet yaptı.
Yılın şarkısı oldu. 200 milyondan fazla izlendi YouTube'da. Yılın şarkısı oldu. En çok satan, en çok izlenen şarkı, en çok dinlenen, en çok sevilen şarkı. Sefo'nun hakkıydı dedi Demet Akalın bu törenden sonra paylaşımında. Yerden göğe kadar haklı Demet Akalın. Niye hakkını yiyorsunuz insanların? Edis burada kimin torpilisi? Niye veriyorsunuz? Yani şimdi bana diyebilir ki antiler, Mert Ramazan Demir'e niye ödül versinler? Mert Ramazan Demir ya da Afra Saraçoğlu'na niye ödül versinler? Afra Saraçoğlu 2025 yılında ne yaptı? Hangi dizide oynadı? Hadi oradan. Hadi oradan. Edis'e niye verdiler? Afra Saraçoğlu'nun duruşu yeter be, karakteri yeter be. Örnek olması, kadınlara, genç kızlara örnek olmasından dolayı verin ödülü. Duruşundan dolayı verin be. Genç kızlara ilham oluyor biliyorsunuz değil mi? Düzgün hayatıyla, düzgün yaşayarak da gece hayatının içinde öyle orada burada gezerek, onunla bununla, şunun öbürüyle çıkarak, kucaktan kucağa gezerek, kollarda böyle ayılarak, bayılarak falan değil. Şöhretin getirdiği yükü kaldıramayan ne bugüne kadar, ben 48 yıllık gazeteciyim arkadaşlar. 48 yıldır magazin yapıyorum. Ne ünlüler gördük, ne kadınlar gördük. Şöhreti kaldıramayıp onun bunun kucağına yığılanlar. Örnek Türk kadını, genç kızlara örnek. Şöhreti yönetebiliyor. Hiçbir zaman şımarmıyor. Hiçbir zaman ne oldum delisi değil. İnsanlarla konuşmasına bakın, hayranlarıyla konuşmasına bakın. Biraz sonra bir haber okuyacağım onunla ilgili, şaşıracaksınız. Verin hak eden böyle isimlere ki genç kızlar vay desinler ya. Hakikaten Afra Saraçoğlu örnek bir insan, bak ödül de aldı. Hakikaten Mert Ramazan Demir iyi bir oyuncu, bak ödül de aldı. Siz istediğiniz kadar vermeyin, istediğiniz kadar onları gizlemeye çalışın. Yok farz edin. Ama halkın kalbinde, halkın gönlünde onlar her zaman zirvedeler arkadaşlar. Her zaman zirvedeler. Evet. Şarkıcı Güllü'yü kızının attığı kesinleşti. Savcı bizlerin adına, kamuoyu adına, halk adına adaleti arar. Savcının görevi budur biliyorsunuz değil mi? Bizlerin adına adaleti kovalar savcılar. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bu konunun savcısı da çok iyi çalıştı ve TÜBİTAK'tan gelen rapora göre, ses analizi raporuna göre kızının attığı, annesini aşağı ittiği, şimdi seni aşağı atacağım diye annesinin üzerine yürüyüp onu ittiği ve sonra da arkasından hadi görüşürüz, bay bay dediği ses analizlerinden, TÜBİTAK'ın yaptığı, özel yöntemlerle yaptığı, ince ince yaptığı, çalışarak yaptığı ses analizlerinden ortaya çıkarıldı arkadaşlar. Seni atacağım şimdi diyerek aşağı ittiği ve ardından hadi görüşürüz, bay bay dediği ortaya çıktı. Kızının, şarkıcı Güllü maalesef kızının tasarlayarak, planlayarak işlediği cinayete kurban gitti arkadaşlar. Bugün Tuğya'nın kızının avukatları konuşuyor da konuşamıyorlar aslında. Bir kadın bir erkek mikrofonların karşısında Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde bir şeyler söylüyorlar ama hiçbir şey ifade etmiyor söyledikleri. Hiçbir şey ifade etmiyor. Kasten öldürme suçundan en ağır cezaya çarptırılacaklar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacaklar. Ömür boyu hapiste, hem de tek kişilik hücrede. Güneş de göremeyecekler. Güneşlenme yasak, onlara güneşlenmeye de çıkamayacaklar. Ve olur ya mesela Cumhurbaşkanı bir af filan çıkarır. O aftan faydalanamıyorlar. Hani bir af çıkarıyor devlet başkanları, cumhurbaşkanları ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi işte 10 yılda bir filan. Böyle bir af çıktığı zaman müebbet hapis cezası alanlar bundan faydalanamıyor. Hele anne katili, baba katili. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. Annene babana of demeyeceksin diyor Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime.
Yani zavallı, zavallı Güllü, zavallı Güllü arkadaşlar. Ee, Dostlar, beğen yaparsanız çok memnun olurum. Beğen yaparsanız, beğen yaparak, abone olarak destek olursanız çok memnun olurum. Sizlerin yaptığınız beğenler, sizlerin yaptığınız hype yaparsanız da memnun olurum. Ee, Abone olmanız ve yorumlarla YouTube videosuna yorumlarınızla katkıda bulunmanız bizlere puan kazandırıyor. YouTube'un gözünde algoritma bizi daha olumlu değerlendiriyor. O bakımdan önemli. Sık sık onun için bunu rica ediyorum sizlerden. Ve benim özel üyelerimi de bir merak ettim. Sormam lazım burada mı diye. Dilek Şenyurt buradaydı demin. Dilek Şenyurt'u gördüm sanki. Öyle mi arkadaşlar? Ee, Caner Tuzcu burada değil mi? Caner Tuzcu'yu da gördüm. Selam veremedim ama Dilek Şenyurt da burada. Dilek merhaba. Merhaba. Nasılsın Dilek? İyi misin? Caner nasılsın? Evet, evet. Bütün dostlar burada. Ümran Keleş de burada moderatör. Caner Tuzcu hem moderatör hem özel üyem. Ee, peki, peki dostlar. Samiye Hanım burada mı? Samiye Hanım'ı göremiyorum burada ama yayınlarımı izlediğini, videolarımı izlediğini biliyorum. Samiye Hanım beni ekranda da yıllardır takip ediyordu. Samiye Yüksel iyi ki varsınız. Allah sağlık versin. Nelly Manzano'yu bugün göremedim sanki. Arjantin'den Nelly Manzano. Ee, Nelly Manzano gazetecilere ödül verilirse siz hak ediyorsunuz diyor. Gazetecilere ödül verilmez. Gazeteciler hapsedilir arkadaşlar. Gazetecilere ödül verilmez. Gazeteciler hapsedilir. Ee, Delfina Di Masio burada mı? Şili'den Delfina burada mı? Nelida da gelmedi. Değil mi? Nelida da gelmedi. Peki Nelida da yok. Şimdi ses nasıl? Ses var mı? Geldi mi ses? Yok mu ses? Geldi. Tamam. Telefonla aradılar beni. Telefonla arandığım zaman ses gidiyor biliyorsunuz. YouTube çekerken telefonla aranınca ben de telefonu kapatmayı unuttum. Aramalara kapatmayı unuttum başlarken. O yüzden ses gitti ama çok şükür geldi. Dostlar, peki evet abone olabiliyorsunuz dilerseniz. Bunun için yapmanız gereken şey arkadaşlar açıklamalar kısmında ben yazdım nasıl abone olabileceğinizi. Onu okursanız kolaylıkla abone olabilirsiniz dilerseniz ve dilerseniz süper chat'te, süper teşekkürde bunları da kullanabiliyorsunuz. Süper etiket, süper chat ve süper teşekkür arkadaşlar. Bir daha bakayım mesajlarınıza. Şimdi geliyor galiba sesim Ömer. Gömleğiniz muhteşem, çok yakışmış diyor Ümran Keleş moderatörüm. Çok teşekkür ederim Ümran. Afram'dan haber. Pardon bir saniye arkadaşlar.
Evet. Bir saniyenizi rica ediyorum yine. Bir notum vardı. Ona bakacağım. Ona bakacağım. Şimdi Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü kutladık ya arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun ya Duygu Bayar Öksüz, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz. Allah sizden razı olsun ya. Şimdi tekrar bir notumu gördüm de önümde. Allah sizden razı olsun ya. Bu Güllü olayında hepimizi rahatlattığınız için, Türkiye'yi rahatlattığınız için, bu kızının suçlu olduğunu artık herkese inandırdığınız için ve resmi olarak bunu kanıtladığınız için Allah sizden razı olsun. Kapatılabilirdi de insanlar bundan çok endişeliydi. Hakan Ural'a çok şaşırdım mesela. Çıktı. Ben dedi savcı hanımla konuştum. Yok böyle bir şey dedi. Kapatın bu dosyayı. Yok böyle bir şey dedi ya. Böyle kendisi düşmüş, kazaymış dedi. Olay dedi filan ya. Çok şaşırdım. Ne kadar da böyle kendine güvenerek ve bilerek konuşuyor. Üstten konuşuyor. Yok konuşmayın bunu. Kapatın filan dedi. Hiç de öyle değilmiş mesela. Hiç de öyle değilmiş. Yani sayın savcı da öyle sağdan soldan söylenenleri dinleyip de ya yok kendisi düşmüş falan deyip hiç incelemeyip de kapatabilirdi de yani. Öyle bir şey ama asla sonuna kadar gitti. Ve arada bir sürü tehditler, bir sürü e, gözdağı vermeler filan bu konularda konuşan insanlara, bu konularda şahitlik yapan insanlara Ferdi Aydın'ı öldürmekle kiralık katil tuttular diyor Ferdi Aydın Gürcistan'dan diyor beni öldürtmek için diyor. Yani kolay değil. Bir kadın savcı helal olsun. Hiç geri adım atmadan Duygu Bayar Öksüz bu konuyu çözdü. Allah razı olsun yani 1000 kere razı olsun Sayın Savcı Allah sizden. Bu da sizin ne kadar başarılı bir insan olduğunuzu, ne kadar meslek aşkıyla işinizi yaptığınızı gösteriyor. Evet, Afra Saraçoğlu'nun 28. yaş kutlamasını hepimiz yaşadık ve Afra'nın mutluluğuna tanık olduk arkadaşlar. Onun sevincine tanık olduk. Onun duygularını bizler de onu çok yakından sevenler de anlamaya çalıştılar, anladılar, hissettiler. Ve onunla birlikte o 3-4 günü, o bu bir doğum günü haftası gibi geçti değil mi? Önce bir Paris seyahati, Paris seyahatinden sonra Hollanda'da mum üflemeler, küçücük bir pastada, daha doğum gününe 2-3 gün varken başlayan kutlamalar. Sonra muhabirimizin diyorum benim yıllarca çalıştığım Söylemezsem Olmaz programının muhabiriydi Mustafa Ağda. Sevgili Mustafa Ağda bazen izliyor beni. Onun havalimanında karşılayıp bir mumla üzerinde mum olan bir pasta ikram etmesi, orada mumu üfletmesi Afra Saraçoğlu'na. Bunlar çok güzeldi. Bu sene iz bırakan bir doğum günü oldu. Afra Saraçoğlu'nun doğum günü. Ve doğum günü başlamadan bir ay kadar önce ben burada da söylemiştim. Fanlar harekete geçti diye. Fanlar doğum günü için aralarında e, hediye almak değil de topladıkları paralarla çok güzel bir şey yapıyorlar. Yardım kuruluşlarına bağışlıyorlar Afra Saraçoğlu adına. Tabii ki onu sevenler Afra Saraçoğlu adına etkili bir yardım olsun, etkili bir bağış olsun diye bunu çok istekli bir şekilde ve çok geniş duyurarak yapıyorlar mümkün olduğu kadar ki çok para toplansın, hakikaten değsin diye ve en çok fanı olan isimler zaten Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir. Dolayısıyla onların fan club'ları harika çalışıyor. Afra Saraçoğlu Official Fan Club, kutlarım sizi güzel insanlar. Hem LÖSEV'e bağışta bulundunuz, hem Tema Vakfı'na bağışta bulundunuz, hem bir SMA'lı bir çocuğa yardımda bulundunuz. SMA hastası bir çocuğa yardımda bulundunuz. SMA hastası Esra Nur Acar'ın ailesi Afra Saraçoğlu'na bir teşekkür mesajı yayınladı. Bunu paylaştılar. Afra Saraçoğlu'na ulaştırdılar bu mesajı.
Mesaj şöyleydi: "Yeni yaşınızı kutlamak adına sizin adınıza Fan Club üyeleriniz bağış yaptı. Kızımızın zorlu yolundaki destekleriniz için bir ömür boyu minnettarız. İyi ki varsınız." diyerek teşekkür ettiler kendisine. Eee, Ne kadar güzel bir şey, nasıl duygulanmış aile. Demek ki önemli bir miktar toplandı ve önemli bir miktar bağış yapıldı ki aile bu kadar kızımızın zorlu yolundaki destekleriniz için aile bu kadar içten teşekkür etti Afra Saraçoğlu'na ve Afra Saraçoğlu bu bağışları görünce, öğrenince bunların miktarlarını çok duygulandığı haberi geldi. Gözyaşlarını tutamadığı haberi geldi arkadaşlar. Muhteşem bir şey bu. Muhteşem bir şey. Tebrik ediyorum sizi Afra Saraçoğlu fanları, hayranları. Yani adına bağış, doğum günü nedeniyle bağış topladığınız, ünlüyü ağlatmayı başardığınızda yaptığınız çalışmayla mükemmel bir şey bu ya. Mükemmel bir şey. Bunun üzerine söylenebilecek bir söz yok. Yani onun için Afra Saraçoğlu'na sektör ödül vermeli, kuruluşlar ödül vermeli. Afra Saraçoğlu'nun sevgisinden dolayı oluyor bu bağışlar, yardım kuruluşlarına yapılan bu bağışlar. O kadar büyük bir sevgi ki o sevginin büyüklüğü bağışın da büyüklüğünü getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben Afra Saraçoğlu'nun böyle çılgın bir fanı değilim. Mert Ramazan Demir'in çılgın bir fanı değilim. Ama ben idealist ve işini iyi yapmaya çalışan, iyi yaptığını düşünen bir gazeteciyim ve görevimi yapıyorum aslında burada bu konuşmayı yaparken. Görevimi yapıyorum. Şunu demek istiyorum. Hak edene değer verin. Hak edene, gerçekten sevgiyi, alkışı, minnettarlığı hak edene, takdiri hak edene, ödülü hak edene değer verin. Bunu söylemek istiyorum. Afra Saraçoğlu için de, Mert Ramazan Demir için de ve hak eden diğerleri için de. Ama açık ara bu iki isim önde arkadaşlar. Evet. Peki yazımın başlığı ödüllerle ilgiliydi, değil mi? Başlığı okuyup yazabilecek arkadaş var mı yazımın başlığını? Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili bir başlık yazmıştım. Çok konu anlattığım için daha anlatmadım size. Eee, Başka haber konuları da var magazinle ilgili ama çok da fazla boğmak istemiyorum. 1 saat oldu. Yazının başlığını bir rica ettim. Bir yazabilir misiniz buraya tekrar? Mert ve Afra'ya neden ödül verilmiyor? Buydu değil mi yazının başlığı? Teşekkür ederim. Evet. Eee, Mert ve bir cümle daha vardı sanki başlıkta. Sonrasında bir cümle daha vardı galiba, değil mi devamında? Mert ve Afra'ya neden ödül verilmiyor? Yani yani eee, yani onların çünkü onların bunu hak ettiğini zaten bütün sektör biliyor ve bu sektörün içindeki medya da bu sektörün içinde. Yani magazin işi yapan, magazin yayıncılığı yapan, sinema yayıncılığı yapan, dizi yayıncılığı yapan medya da bu sektörün içinde. Onlar da dizi yapımcılarıyla, işte oyuncularla, yönetmenlerle aynı gemideler. Ödül vermezseniz, Afra ve Mert ödül vermezseniz vermeyin, kime verirseniz verin. Ben böyle mi yazdım? Böyle mi yazdım? Bu mu başlık? Sert yazmışım böyle yazdıysam. Peki. Ee, iyi etmişim öyle yazdıysam da ayrıca ya. Peki. Onlara neden ödül verilmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü onlar zaten işleriyle zirvedeler. Daha fazla öne çıkmasınlar, daha fazla parlamasınlar, daha fazla işlerine daha fazla sektördeki diğer oyuncuların işlerinin önüne geçmesinler. Mesela şu ödül töreninde, en son GQ ödül töreninde ödül alan iki oyuncu, iki erkek oyuncu ödül alan, ikisi de
bildiğim kadarıyla ATV dizilerinde oynuyorlar. ATV dizilerinde oynuyorlar ve bu ödül törenini yapan dergi de Turkuaz Medya Grubu. Yani ATV'nin içinde bulunduğu grubun bir dergisi. Dolayısıyla ATV'nin kendi oyuncularını kollaması, onlara ödül vermesi e, bir yerde kendi işlerini parlatması adına gerçekleşmiş oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Karadut ve Aile Saadet'in dizileri ATV'nin değil mi? Orada oynayan bir oyuncuya verildi mesela bu ödüllerden biri. Karadut ve Aile Saadet'i. Aile Saadet'i geçtiğimiz günlerde bitmişti. Öyle değil mi arkadaşlar? ATV'de Mayıs'ta bitti galiba. Mayıs'ta bitirdiler. O da iyi reyting alamadığı için yayından kaldırıldı. Serkan Çayoğlu Mehmet Fetihler Sultanı'nda oynuyor. TRT'de değil mi Mehmet Fetihler Sultanı? Orada oynuyor. Bir oyuncuya daha verildi sanki. Evet. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Bir oyuncu daha aldı sanki. Hangi oyuncuların ödül aldığını yazabilecek misiniz bana? Ee, Şöyle bir daha bir bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir daha bakıyorum. Emirhan Çakal'a ödül verildi. Sefo'ya niye verilmedi mesela? Demet Akalın çok haklı. Ha evet evet Orhan'ı oynayan Burak Takak. Evet bu en son söylediğim iki dizide oynayan Karadut ve Aile Saadeti ATV dizilerinde 2024 yılı ve 2025 yılında oynadı. Burak Takak ATV oyuncusu en son 2 sene ve Mert neydi soyadı Mert'in? Kuruluş Orhan'ı oynayan Mert Yazıcıoğlu. Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan 3 reytingler ya. 4 reytingler. Başarı mı var? Yılın oyuncusu başarısı. Nerede bu başarı? Kim yakalamış bu başarıyı? Niye Mert Yazıcıoğlu'na ödül veriyorsunuz? ATV oyuncusu olduğu için mi veriyorsunuz? Siz de ATV'ye paralel dergi olduğunuz için mi? ATV ile aynı yayın medya kuruluşunun dergisi olduğunuz için mi Mert Yazıcıoğlu'na veriyorsunuz da Mert Ramazan Demir'e vermiyorsunuz? Oynadığı film, sinema filmi Netflix'te dünyanın en çok izlenen sinema filmleri arasına girdiği halde niye Mert Ramazan Demir'e vermediniz de Mert Yazıcıoğlu'na verdiniz? He? Sorgularım. Sorgularım. Sizleri seviyorum dostlar. İyi ki varsınız. Evet soruyorsunuz. Dün de sordunuz. Yarın yayında Onur Akay olacak mı diye. Şimdi de gördüm sordunuz Onur Akay niye yok diye. Yayından 2 saat, 3 saat evvel Onur Akay sevgili arkadaşım, dostum aradı. Bilal abi dedi ben Datça'dayım. Aniden Datça'ya gitmesi gerekmiş. Oradaki bir kiracı evi boşaltmış ve gidip oraya o eve sahip olması gerekmiş. Çünkü hırsızlık olur, soygun olur, her şey olur. Dolayısıyla buradayım abi dedi. Bu akşam da buradayım dedi. Yanında hiçbir şey yok yani. Yayın yapabilecek işte ışık şu bu filan. Dolayısıyla kusura bakma ne olur dedi. Tamam dedim cumartesi günü yaparız. Yarın da İpek Hanım'la birlikteyiz. Biliyorsunuz İpek Canbulat'la birlikteyiz. Burada olacak inşallah İpek Canbulat bir aksilik olmazsa ünlü astrolog. Ünlülerin astrolojinin prensesi. Benim moderatörlerim aslanlar. Onur abim candır diyor Caner ve aslan moderatörlerim. Çok teşekkür ederim hepinize. Merve. İyi ki varsınız dostlar. İyi ki izliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim tekrar. Yarın görüşmek üzere. Bugün belki bir canlı yayın daha açabilirim ama magazinle ilgili değil. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir canlı yayın daha açabilirim belki. Peki, görüşmek üzere.